Bütün ömrünü boşa geçirmemek için şu 5 dakikayı çok dikkatli dinle. Bunları duymaya ihtiyacı olan insanlar olduğunu biliyorum. Temel olarak anlatmak istediğim şey şu. İstediğin bir şey varsa, bir amacın varsa, sen buradaysan ve şuraya gitmek istiyorsan ayağa kalk ve oraya git. Bir şey istiyorsan kalk ve git onu al. Kaç yaşında olursan ol. Hiç bize anlatıldığı gibi değil. Hiç o kadar zor değil, hiç o kadar umutsuz değil. İnsanlar başlamak için doğru zamanın gelmediğini söylerler. O vakit hiç gelmeyecek. Çünkü tek bir vakit var, o da şu an. Ve ne zaman ayağa kalksak, yürümeye başlasak, nasihat vermeyi meslek edinenler ağaçsa dalını kesiyor, bitki ise çiçeğini koparıyor, insansa umutlarını kuruyorlar. Hep böyle oldu. Bu umutsuzluk hastalığı bu dünyayı hep kasıp kavurdu. Çok hevesli, çok hırslı genlerle doğan bir çocuk bile çocukluğunda sorduğu soruları büyüdüğünde soramıyor. Çocukluğundaki hevesleri, hayalleri büyüdüğünde gerçekleştiremiyor. Neden? Çünkü çevresinde kurduğu hayallerin pratiğini göremiyor. Çevresinde hep farklı insanlar var, birbirine benzeyen, herkesleşen, hep aynı tip insanları görüyor. Ve o hayallerinden, o umutlarından, o amaçlarından vazgeçiyor. Nerede, nasıl, hangi durumda olursan ol, mazeret üretme psikolojisinden artık kurtul. Şu okulda okusaydım şunları yapardım. Şöyle bir babam olsaydı, şöyle zengin olsaydım ben de şöyle yapardım. Bunları demekten kurtul artık. Bunlar hiç kimsenin umrunda olmayacak. Geçmişinden ve sürekli seni geriye çeken o çevrenden kurtul. Yeni bir yolculuğa başla. Başarılı ol mesela. Bir şeyler başarmaya çalış, bir şeyler üretmeye çalış. Güzel bir insan olmaya çalış. İşinde başarılı ol. Belki yıllardır ara verdiğin o kitaplara dön, kitap oku. Çiçekleri sevmeye, güneşi doğarken izlemeye başla. Hayatının küçücük detaylarında başarılı olmaya başlayınca, onlara özenmeye, her şeyin güzelini görmeye, hep daha güzele doğru gitmeye başlayınca emin ol yanıltacaksın. Çevrendeki şeyler de güzelleşmeye başlayacak. Her şey daha güzel, daha rahat, daha umut var olacak. Ölmeye gelmediğin bu dünyada yaşamanın hakkını ver ki hakikate doğabilesin. Anlamaya çalış, görmeye çalış. Sana şimdiye kadar böyle bir hayatın olmasını söyleyenlerin zihninden çıkmazsan, aynı onlar gibi düşünmeye devam edersen, onlarlaşırsan, herkesleşirsen, herkes gibi olursan onların anlattıklarından da kurtulamazsın. Ama kurtulmak mümkün işte. Onların dediklerinden sıyrılmak mümkün. Doğruya yönelmek mümkün. Doğru yolda yürümek mümkün. Yeniden doğmak mümkün. Yeniden başlamak mümkün. Başarmak mümkün. Allah'ı seviyorsan ya da sevmek istiyorsan bakış açını tamamen değiştirmen gerekiyor. Öncelikle şunu bilmen gerekiyor. Sevmeye başlamak bilgi ile alakalı bir şey değildir. Dini bir eğitim almamış olman, ailenle bu konuların konuşulmamış olması, böyle bir çevrede yaşamıyor olman ondan uzak olacağın anlamına gelmez. Sevmek din adamlarına verilmiş bir izin değil. Baksana sabahtan akşama kadar televizyonlarda bir şeylerin kavgasını verip duruyorlar. Kimse de demiyor ki biz neyin kavgasını veriyoruz. Bırakalım bu işleri de millete bir şeyleri sevdirmeye çalışalım. Önceliklerimiz bunlar olsun. Bir sıkıntımız, bir derdimiz varsa biz içerimizde çözelim. Halkın içinde bunları konuşmayalım. Güzellikleri söyleyelim sadece, umudu söyleyelim. İnsanlara sevdirelim artık. İnsanları korkutmayalım. İnsanlara umut lazım. İnsanlara hoşgörü lazım. İnsanlara sevdirmek, güzelleştirmek, iyileştirmek lazım. Kimse bunlardan bahsetmiyor. Allah'ı kurallarla dolu bir üniversite matematik konusu gibi düşünmekten vazgeç artık. Sevmeye çalış, dertleşmeye çalış, onunla konuşmaya çalış. Kimseye anlatamadığı şeyleri anlat mesela ona. Kimseye söyleyemediklerini anlat. Belki kağıda yazamadıklarını anlat. Belki şurana sakladığın, bir ömür saklayacağın şeyleri anlat ona. Şu aradaki mesafeyi kaldır artık. Ona yaklaşmaya çalış. Onunla konuşmaya çalış. Kendini eğit. Bir şeyler öğrenmeye çalış her zaman. Ama bir eşeğin taşıdığı kitaplar gibi değil. Bilgiyi bir eşeğin taşıması gibi değil. Her öğrendiğini gerçekleştir. Her öğrendiğinin peşinden git. Her öğrendiğin günlük hayatına yansısın. Sen de gözüksün o öğrendiğin şeyler. Hareketlerinde gözüksün, oturmanda, kalkmanda, bakışlarında, arkadaşlığında, ticaretinde, dostluğunda gözüksün her şey. Baksana, sorsan herkese her şeyi biliyorlar. Nereden çıkıyor bu üçkağıtlar o zaman? Nereden çıkıyor bu hileler? Nereden çıkıyor bu ticarette güvenilmez insanlar? Yazılan çekler, aldatılan insanlar. Bunlar nereden geliyor? Çünkü insanlar bir eşeğin bilgiyi taşıması gibi taşıyorlar bilgiyi. Sevmiyorlar ki, muhabbet yok ki. Oysa ki iman etmek, bilmek demek değildir. Var demek de değildir. Muhabbetle bilmektir. O muhabbet yok bizde. O muhabbeti unutturdular. Bir matematik problemini bilir gibi biliyoruz biz Allah'ı. Kurallarıyla, duygusuzca, insafsızca böyle biliyoruz. Ondan dolayı da yap dediği hiçbir şey yapasımız gelmiyor.
Çünkü soğuk. Sevdiğimiz değil ki. Oysa sevdiğini kırar mı insan? Sevdiğinin sözünden çıkar mı? Böyle bir şey mümkün mü? Şikayet etmekten vazgeç artık. Seni görüyor, seni biliyor. İçinde bulunduğun durumun, koşulların farkında. Kimi kime şikayet edeceksin? Her şey kontrol altında. Başına gelen her şeyin bir sebebi var. Ve imtihan dediğin şey başına gelenler değildir. Başına gelenlere verdiğin cevaplardır. Ben lise 3'teyken bir kızı seviyordum. Bizim aynı sınıftaki bir arkadaş da bir kızı seviyordu. Sonra gittiler kızı istemeye vermediler. Gittiler tekrar. Tekrar kızın ailesi kızı vermedi. Tekrar gittiler, tekrar vermediler. Sonra çocuk liseden hemen sonra tekrar istediler ve vermeyince çocuk kendisini de kızı da öldürdü. O gün bütün haber bültenleri onu yayınlamıştı. Benim sevgim beni sabrettirdi, beni ilme yöneltti. Beni daha çalışkan bir insan yaptı. Beni daha doğru, düzgün bir insan yaptı. Belki beni adam eden şeydi benim sevgim. Onun sevgisi de kendisini de, onun da canına kıydı. İntihar etti çocuk. Şimdi burada ikimizin başına da aynı imtihan gelmedi mi? İkisi de sevmek, ikisi de kavuşamamak ama verilen cevaplar tamamen farklı. İşte imtihan başına gelen değildir. Ona verdiğin cevaplardır. Yani önce olayın bilgi değil, sevgi olduğunu anlayacaksın. Olayın sevgi olduğunu anlayınca araya muhabbeti koyduğun zaman işte bu sefer öğreneceğin her bilgi sana zarar vermeyecek, aksine sana fayda sağlayacak. Çünkü arada doğru bir enerji olduğu için, doğru bir muhabbet olduğu için buraya giren her bilgi kullanılacak tarafından. Her bilgiyi kullanacaksın. Yeni bir şey dediğini öğreneceksin, hemen onu günlük hayatında kullanacaksın. Yeni bir şey öğreneceksin, hayatına sokacaksın. Yeni bir şey öğreneceksin, hayatına sokacaksın. Kitapları karıştırırken seni etkileyen bir cümle olacak ve artık sen o adam olacaksın. Bir sohbette güzel bir düşünce duyacaksın ve hemen hayatına aktaracaksın. Artık o insan olacaksın. Ama şu ana kadar neyiz biz? Her yerden bir şeyler geliyor, bilgiler geliyor, oradan konular geliyor, oradan cümleler geliyor. Hiçbir tesiri yok bize. Her günümüz birbirinden aynı. Hiç kendimizi geliştiremiyoruz. Neden? Çünkü arada muhabbet yok, arada duygu yok, arada enerji yok, arada sevgi yok. Buradan girip buradan çıkıyor. Ama düşünsene, sevdiğinle ilgili bir konu olduğu zaman kulak kesilmez misin hemen? Dinlemeye, anlamaya, ona doğru meyletmeye çalışmaz mısın? Sevdiğinin en sevdiği renk kırmızı olduğunu bilsen, doğum gününde ona kırmızı ile ilgili bir şey almaz mısın? Altın, gümüş sevdiğini bilsen, onunla ilgili bir şey almaz mısın? Sevdiği ayakkabıyı bilsen, hediye alacağın zaman gider o ayakkabıyı almaz mısın? İşte biz de artık araya sevgi koyarsak, her gün öğrendiğimiz her bilgiyi kullanmaya başlarız. Hiçbir şey boşa gitmez. Her saatimiz, her anımız, her dakikamız, her saniyemizi dolu dolu geçiririz. Ve mükemmel bir hayata doğru yürümeye başlarız. İşte sır burada. Sevgi dediği böyle klişe bir laf değil. İhtiyacımız olan şey gerçekten bu arkadaşlar. Sevgi olmadan bütün yükler sırtımızda dikenli semer gibidir. Ufacık bir şey koyarlar, batmaya başlar. Ufacık bir şey koyarlar, batmaya başlar. Bir şey öğrenirsin, Allah senden şunu da yapmanı istiyor diye batmaya başlar. Seni zorlamaya başlar. Bunu nasıl yapacağım dersin. Şunu nasıl yapacağım dersin. Ama sevdiğinse o, arada muhabbet varsa, arada bir sevgi, sevda varsa sen ararsın ne yapsam diye. Sen peşinden koşarsın. Sen öğrenmeye çalışırsın. İşte bu sefer bilgi işe yarar. Ondan önce bilgi, eşeğin taşıdığı bilgiden hiçbir farkı yoktur. Bir bakın çevrenize. Herkes her şeyi biliyor ama hiçbir şey yapmıyor. Şu an nerede olduğunun, ne kadar bilgiye sahip olduğunun, kaç yaşında olduğunun hiçbir önemi yok. Kurtulmak herkes için her an, her durumda mümkün. Sadece çevrenden seni, enerjini çeken insanlardan uzak dur. Onları ne yapacağız peki? Onları kimsesiz mi bırakacağız? Hayır. Bir gün biz güçlendiğimiz zaman, biz güzelleştiğimiz zaman onları değiştirmek üzere, geri gelmek üzere şu an gitmemiz lazım ama. Şu an onlardan uzak durmamız lazım. Biraz bekleyiversinler bizi. Tekrar doğru zamanda onlar için geleceğiz. Her şeyden önce kendine güvenin olsun. Bir yola inanıyorsan, o yolda yürüyorsan ve o yolun sahibinin de senle olduğunu düşünüyorsan, önüne çakal da çıksa o yoldan dönmeyeceksin. O kutlu yürüyüşüne devam edeceksin. Seninle benim aramdaki tek fark, ben 18 yaşında aldım o kararı. Adam olmam lazım dedim. Doğrulmam, düzelmem lazım dedim. O güne kadar öğrendiğim tek şey, dünyaya dair öğrendiğim tek şey sigortalı iş bulmam gerektiği, Allah'a dair bildiğim, öğrendiğim tek şey de 3 cuma üst üste kaçırmamam gerektiği. Bunlar dışında bir hayat felsefem yoktu. Tamamen bunlara inanıyordum. Neden? Çünkü sadece bana öğretilenle yetinmiştim. Bana öyle öğretmişlerdi. Ne yapabilirdim ki?
Ama sonra bilmem gereken şeyler var dedim. Burada bir sorun var dedim. Ve düzelmeye doğru adımlar atmaya başladım. Ve sonra kendiliğinden geldi her şey. O günlerden bugünlere gelmemdeki sebep 18 yaşında aldığım karardır. O kararla birlikte ben bugünlere geldim. Ve istiyorum ki herkes bu kararı alsın. Herkes ben düzelmem lazım, benim düzelmem gerekiyor, bir şeyler ters gidiyor şu hayatta desin kendi kendine. Çünkü ben biliyorum ki ben düzelmeye çalışıyorsam herkes bunu yapabilir. Ben yaptıysam herkes yapabilir. Çünkü ben bir sayısal öğrencisiyim. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okudum ben. Bir matematikçiyim ben, bir fizikçiyim, bir sayısal öğrencisiyim. Ama şuracığıma dokundu işte şunları öğrendikten sonra. Şu bilgileri öğrendikten sonra şuracığımda bir şeyler oldu. Benim olduysa herkesin olur. Ben değiştiysem herkes değişir. Bu video tek bir amaçla çekildi. Allah seni seviyor, bu sevgiye karşılık ver artık. Bunun zamanı geldi, bunun zamanı geçiyor. Bir baksana televizyonlara, bir baksana gazetelere. Sokağa çık, bir reklam panolarına bir baksana. Milyonlarca, binlerce farklı ilgi alanları var. Her gün, her şey seni bir yerlere çekmeye çalışıyor. Şöyle öp elini ve elinin tersiyle onların hepsini it. Hayatının nasıl değişeceğini göreceksin. Çünkü sadece o itişi bekliyor. Sadece onu bekliyor, o kararı bekliyor. O kararı aldıktan sonra her şey değişecek. Altı üstüne gelecek, üstü altına gelecek. Bütün hayatın değişecek. Gördüğün rüyalar değişecek. Sabahları kalkma vakitlerin değişecek. Tanıdığın insanlar, sana açılan kapılar, girdiğin muhabbetler, bütün hayatın değişecek. Ve işte bu değişim var ya, bu değişim bir insanın bu dünyada yapabileceği en büyük devrimdir. Ülkelerin, dünyaların devriminden daha büyük bir devrimdir. Yalnız başına, evinde tek başına oturan bir kişinin ben artık hayatımı değiştirmem lazım. Bir şeyler yanlış gidiyor. Artık şu kararları aldım, artık şöyle yapacağım demesi dünyada olabilecek en büyük devrimdir. Yaşının hiçbir önemi yok. 14 yaşında genç bir delikanlı da olabilirsin. Torununun açtığı bu videoyu izleyen 85 yaşındaki bir teyze de olabilirsin. Şuna karar vermen gerekiyor. Bana ait olan beynimin içindeki nöronları bu dünyanın yönetmesine izin verdim. Artık benim kontrolümde ve ben yöneteceğim artık onları demen gerekiyor. Tek bir kararla başka bir hayata başlamam gerekiyor demenle dünyada hiçbir silgini silemeyeceği şekilde geçmişin, yaptıkların, hataların, kusurların tamamen silinir. Sadece onu bekliyor. Tek bir kararına. Sadece onu bekliyor. Tek bir karar. Minicik, ufacık, tek bir karar. Ama kocaman bir devrim. Değişen bir insan, değişen bir çevre. Sadece bunu bekliyor sen. Berbat olan seni öldürüp, güzel olan seni dünyaya getirmeni bekliyor. Buna müsaade et. Yanlış kararlarını, yanlış alışkanlıklarını öldür artık. Doğru şeyleri, güzel şeylere müsaade et. Hayatının nasıl değişeceğine şaşıracaksın. Eğer bu doğumu gerçekleştiremezsen bir ömür içinde doğum sancısıyla doğmaya çalışan o doğru seni doğuramadığın için acı çekeceksin. O doğum sancısını bir ömür çekeceksin. Artık onu doğur. O güzel insanı içinden doğur. Bu dünyaya, hakikate doğur. Çırpınıyor içinde. Geceleri uyurken çırpınıyor. Rüyalarında çırpınıyor. Ne zaman için daralsa aslında içindeki o güzel şey dışarı çıkmak istiyor. Ama buna müsaade etmiyorsun. Kapılmışsın bu dünyaya. Kapılmışsın heva hevese. Onun çıkmasına müsaade etmiyorsun. Mevlana der ki dünya bir uyku yeridir. Ölünce uyanır insan. Sen akıllı ol. Ölmeden uyan. Ölünce hepimiz uyanacağız zaten. Mesele ölmeden uyanmak. Çünkü biz bu dünyaya ölmeye değil, hakikate doğmaya geldik. Tam şimdi şu anda kim olduğunu yaz bir kağıda. Buraya da ne olmak istediğini, nerede olmak istediğini yaz. Ne olduğun, ne olmak istediğin. Ve artık bütün hayatın şu aradaki boşlukta geçsin. Buradan buraya doğru bir yolculukta geçsin bütün hayatın. İşte bu kutlu bir yolculuk. Bizden istenen şey mükemmel olmamız değil, her an mükemmele doğru yürümemizdir. Bizden peygamber olmamız istenmiyor. Ama peygamber gibi olmamız isteniyor. Hep kusursuza doğru, hep en az hataya doğru, hep daha güzele doğru, hep daha kararlı olmaya doğru. Bu dediğim yerde yaşamaya başladığında hayatının nasıl değişeceğini göreceksin. Tanışacağın insanlar değişecek, rüyaların değişecek, sabah kahvaltıda yediğin domatesin tadı değişecek. Çünkü artık ne yapıyorsun? Sürekli kendini geliştirmeye çalışıyorsun. Sürekli daha iyiye doğru gitmeye çalışıyorsun. Her öğrendiğin bilgiyi kullanıyorsun. Hiç eşeklik etmiyorsun. Bir eşeğin bilgiyi taşıdığı gibi bilgi taşımıyorsun artık. Bir şey öğrendiğin zaman hemen hayatına adapte ediyorsun onu.
Hemen o bilgiyle hal oluyorsun. O bilgiyle yaşamaya başlıyorsun. İşte bizden istenen şey bu. Bütün kainatı bil demiyor ki bize. Bildiğini yap diyor. Bildiğinle ol diyor. Bildiğinle hal ol diyor. Ben senden bunu istiyorum diyor. Öğren ve hayatına geçir. Öğren ve hayatına geçir. Çünkü bilip yapmamak çok ağır bir sorumluluktur. Günümüzün insanların problemi budur. Bir şeyler biliyorum diyen insanların problemi budur. Bir yerlerde vaaz veren insanların problemi budur. Bizim bilmeye değil, bildiğimiz kadarını yapmaya ihtiyacımız var. Bu dediğim hava sahasında yaşamaya başlayınca hayatında her şey güzelleşecek. Aynı zamanda çevrendeki her şey de güzelleşecek. Nasıl olacak bu? Sen güzelleşince sendeki güzelliği insanlar fark etmeye başlayacak. Dolayısıyla bildiklerini de doğru tebliğ biçimiyle anlatmış olacaksın. Yani tebliğ gidip birilerini sıkıştırıp sen şucusun, sen bucusun, sen niye onu yapmıyorsun, niye bunu yapmıyorsun, tüh sana, vah sana, kaka sana bunlar demek değildir. Güzel, edepli, hanımca, efendice bildiğini gerçekleştirmektir. Bu video sana bir fırsat. Ölmeden önce uyanman için. Sevdiğini ölmeden önce bulman için. Kutlu yürüyüşüne ölmeden önce başlaman için. Hayatının nasıl değişeceğine sen bile inanamayacaksın. Hadi başlayalım o zaman.